Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Teknoloji Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün ekibimizden bir isimle birlikteyiz. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız Dayaran Usluer'le hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizi ağırlamak çok keyifli. Neden? Biz bugün sizi aslında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak değil, şöyle tanımlamak istiyorum. Risk iştahı yüksek, teknoloji meraklısı bir iş insanı olarak ağırlamak istiyorum. Çünkü yaptığınız organizasyonlara bakınca bu iştah, teknoloji merakı nereden geldi diye başlayayım önce. İştah teknoloji merakı nereden geldi? Ya bu aslında insanın hobi olarak keyif aldığı işleri iş haline çevirmesiyle gerçekleşen bir şey. Eğer siz öğrenciyken işte kütüphanede gidip de işte bilgisayar rafındaki bütün kitapları okuma gibi bir merakınız varsa nereye gideceği onun az çok belli oluyor. Bu risk iştahı ve teknoloji merakı dediğiniz zaman aslında yeni ne yapabilirim, değişik ne yapabilirim, standartın dışına nasıl çıkabilirim, biraz onun peşinden koşmak oluyor bu. Benim için hani üniversitede başladı. Daha sonra birkaç tane şans kapısı açıldı önümde diyeyim. O sayede hani doğru yerde kendimi buldum. Aslında işte üniversiteden belki de liseden tetiklenen bir merakla ilerleyen süreç Türkiye, ondan sonra Amerika ve 1990'ların başına geleceğim. Siz bir web konferans ve çevrim içi eğitim platformu geliştirdiniz. Bu o dönem için her şeyin başıydı aslında. Bugün kullanıyoruz çok sık ama 90'larda bunu keşfetmek nereden geldi aklınıza? Şimdi ben dedim ya şans kapısı. Ben Amerika'da master yaparken aslında mühendisim ama işletme konusunda master yapıyorum. Kendimi asistanlık ararken böyle cost accounting, maliyet muhasebesi dersinin hocasına asistanlık istemeye gideceğim. Dedi öğleden sonra gel konuşuruz. Kata gittim. Kadının odasının kapısı kapalı. Işık yok. Yandaki odanın ışık var. Kapıyı çaldım. Hocam merhaba, merhaba. Sizde asistanlık var mı? Ya sen ne bilirsin dedi. İşte ben mühendisim, şunu yaparım. Ee, Ya dedi ben işletme bölümünde teknik bir bilgili bir öğrenciye ihtiyacım var. Çünkü biz bu multimedya çoklu ortam denilen konulara girmek istiyoruz. İşletme fakültesinden de ben seçildim bunu yapmak üzere. Hadi gel sen benimle çalış dedi. Ben kendimi internetten ses, video göndermenin icat edildiği laboratuvarda buldum. Biraz şans eseri. Oradan çalışırken bizim hakkımıza o sıralarda bu işte ses ve videoyu internetten göndermenin uygulaması olarak uzaktan eğitim fikri geldi. Çünkü üniversite ortamındayız. İşte bunları yapıyoruz. Oradan bir başlangıcımız oldu. Hani bu kullanılır, bu satılır filan şeklinde. Ve uzun süre o misyonun peşinden koşarken e, ben aslında pazardan gelen sinyalleri de yeterince dinlemediğimi fark ettim. Biz üç ortak bu öğrendiğimiz işleri işte bu internet üzerinden ses video yollamayı kullanarak bir uzaktan eğitim ortamı yaptık ve bunu satmaya çalışıyoruz ve bunun doğru olduğuna inanmışız ve niye insanlar bunu anlamıyor? İşte eğitmemiz lazım pazarı. Halbuki ne kadar verimli olacak derken bir yandan fark ettik ki müşteriler gizli gizli bizim ürünü satış sunumları yapmakta kullanıyorlar. O biz yani bir sene sürdü onu anlamamız. Ondan sonra bu web konferans işine girdik. Yani böyle büyük bir vizyonla biz işte web konferans işine girecek diye olmadı. Açıkçası gelen sinyalleri bile okumamız biraz vakit aldı yani. Yani pazarı Ama koklamak. pazar bizi doğru yere çekti. Döve döve de getirdi aynı yere diyeyim yani. Ee, Hani insan şimdi baktığım zaman diyorum ki yani biraz daha önce radarımızı açsak, biraz daha erken bu ihtiyaçları fark edebilir miydik? Şimdiki belki bilgi seviyemde olsam fark edebilirdim. 24 yaşında birisi olarak fark edememiştim. Peki sonra soracaktım ama yeri gelmişken şimdi sorayım. iLinç için konuşursak bu yatırımcıları ikna eden şey sizce teknoloji miydi, pazar mıydı, pazar açığı mıydı? İkisi de değil. Değil mi? Benim ve ortağımın deli enerjisiydi öyle diyeyim. Şimdi şirketi kurduk. E, Üç ortağız. Aramızda toplam $5.000 para topladık. Onunla şirketimizi kurduk. İlk odamız $300 ayda verdiğimiz bir oda. $3.000'da bir tane bilgisayar aldık. Para zaten bitti gibi. Şimdi ben o bilgisayarımızda bir prototip geliştirdim. Ortağım da
bizim üniversitenin bağışçılar listesinden ve işte trustees, mütevelli heyetleri listesini filan ödünç aldı. Ve 1000 kişiyi tek tek aradı. O 1000 kişiden 30 tanesini bizi gelip ziyaret etmeye ikna etti. Çünkü uçak parasına verecek paramız yok. Amerika'da hani Türkiye'deki gibi Ankara, İstanbul arabayla giderim diye bir şey yapma imkanınız yok. Bu insanlar bizim demomuzu görmek için uçağa binip geldiler. Ondan sonra bunlardan 3 tanesini olmayan ürünü satın almaya ikna ettik. İşte prototipimizi gösterdik, böyle hani gelecekle ilgili vizyon, hayat böyle güzel olacak bilmem ne filan şeklinde. Ve hani baktığım zaman ne teknolojiydi, ne pazar daha tanımlanabilirdi. Ama bizim bu işi bunlar yapar inancımız ve hani onlara verdiğimiz güven o müşterilerin bizden hazır olmayan ürünü almasını sağladı. Yatırımcılar da yani bunu müşteri bakıp da aldıysa demek ki bunda bir iş var şeklinde onlar da onun peşine takıldılar. Ama yani biz bunu bir şekilde başaracağız enerjisini biz verememiş olsak biraz zor olurdu. Çünkü yani teknoloji de hazır değildi, pazar da hazır değildi. Sadece işte bu deliler bunu becerir enerjisini verebilmek bence bizim ilk Kendiniz başta. yaratmışsınız gibi aslında bir yandan da o. Ya şöyle insan hani bu bir bazen hani, yıldızlar böyle tam doğru şeye giriyor, hizaya giriyor olayı var ya. Onu aslında insan kendi oluşturuyor. Yani böyle bekliyorum ve bütün yıldızlar dizildi ve yavaş yavaş böyle armut ağzıma düşmeye başladı olmuyor. Orada gerçekten keyif alarak yaptığınız o akış halini yakaladığınızda bir şekilde insanlar size yardım etmeye başlıyor. Benim hani kendi işimi kurduğumda gördüğüm hala hayret ettiğim, şaşırdığım şey, ne yapmak istediğini bilen birisi çok çalışarak onu yapmaya başladığında, yardım istediğimde insanlar yardım ediyordu. Ve şu anda da hani öyle birisi benim karşıma gelip yardım istediğinde keyifle yardım ediyorum. Çünkü gerçekten hani hayatta ne istediğini net bilen, bununla ilgili her türlü zamanı, her türlü kaynağını, alın terini veren bir insanı gördüğünüzde duramıyorsunuz zaten, yardım etmek istiyorsunuz. Biraz hani öyle işte yıldızlar hizalandı bizim için o dönemde. Buradaki cümlenizi aldım sakladım. En sonda soracağım Peki, soruya tamam. iliştireceğim ama Tamam. biz teknoloji geliştirmeden bahsediyoruz. Biz Türkiye'de yıllardır teknoloji konuşuyoruz ama teknoloji geliştirme kültüründe sanıyorum biraz böyle manuelde gidiyoruz. Peki bunun sebebi nedir sizce? Şimdi teknoloji geliştirme dediğiniz zaman bu tek taraflı, yani işte teknolojiyi üreten kişinin, girişimcinin tek taraflı yapabileceği, ben yaptım, ittirdim, oldu diyebilecek bir şey değil. Aslında çoğu kişinin bazen fark etmediği olay, e, teknoloji gelişimi pazardaki ihtiyacın çekmesiyle başlıyor. Şimdi işte bizim zamanımızda, bizim eski bir zamandan bahsediyoruz ama o zamanlar böyle çok yatırımım oldu. Baktığım zaman ne zaman bir teknoloji gerçekten gelişip başarılı oldu diyebiliyorsunuz. Pazarın onu almaya hazır olduğu, böyle tanımlanmamış, vanası açılmaya bekleyen bir talebin olduğu ama daha henüz o talebin tam ifade edilebildiği zamana denk gelmeniz lazım. E, Türkiye bu teknoloji üretme ve tüketmenin bir olgunluk seviyesi skalası var. Türkiye bu skalada 4 üzerinden 2,5. Bu Dünya Bankası'nın işte bir kriterlerine göre bir değerlendirmesi. 2,5 şu demek: mevcut teknolojileri çok iyi kullanır, kendi ihtiyaçlarına göre adapte eder. 3'e geldiğiniz zaman mevcut teknolojilerin bir sonraki aşamasını oluşturur. 4'e geldiğiniz zaman hiç olmayan teknolojiyi tamamen yoktan var eder. Dünyada 2 ülke sadece 4'e yakın, tam 4 alabilen yok. Ee, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri. İşte 3 civarında olan çok ülke var. İşte Türkiye 2,5 civarında. 2,5 iyi bir yer. Birçok ülke 1,5 civarında. Hani mevcut teknolojiyi bile tam kullanamıyor civarında. Şimdi Türkiye'nin bu teknoloji olgunluk seviyesinde pazarın talebi genellikle ya bir yapılmışını görelim. Bunu dünyada başka hangi benim boyumdaki şirket kullanıyor? İşte bu bankaysa işte acaba JP Morgan kullanmış mı gibi bir olgunluk seviyesine gelmesini bekliyor. Onun için böyle tanımlanmamış, vanası açılmayı bekleyen teknoloji ortaya çıktığı zaman onu alıp
böyle erken aşamada kullanmaya hazır olan bir pazar pek yok Türkiye'de. Türkiye'deki girişimcilerin hatası şu. Yani tabii onlar da tamamen suçsuz değil. Hatası şu. Türkiye pazarını gerçek bir pazar olarak kabul edip ona doğru çalışmaya başladığınız zaman tıkanıyorsunuz. Eğer sizin ürününüz bir noktada küresel bir ürün olacaksa, o zaman birinci günden küresel müşteriyi hedeflemeniz lazım. Küresel müşteriyi hedeflemek zor. Şey çok kolay. Mesela Türkiye'de işte birçok arkadaşlarımız var. Ee, Akbank'ta tanıdık var mı? Var. İşte genel müdür yardımcısı tanıdık. Tamam. Ben bir onu ziyarete gidip anlatmak istiyorum. Şimdi Türkiye'deki girişimcinin böyle bir erişim bulma imkanı olabiliyor. Dünyada böyle bir şey yok. Ben JP Morgan'daki işte genel müdür yardımcısı, Aa, yani sen o kadar hazır halde olacaksın ki mesajın net olacak, çözdüğün problemi tanımlamış olacaksın, müşterinin derdine nasıl deva olacağını anlatabilecek olacaksın. O kadar olgun bir düşünme sürecinden geçmiş olacaksın. Ondan sonra belki müşteride seninle ilgili bir ilgi oluşmaya başlayabilecek. Bu da girişimciyi terbiye ediyor, bir disipline ediyor, doğru düşünme süreçlerinden geçmeyi zorluyor. Türkiye'de e, nispeten daha kolay şeyler isteyen müşteriye erişmek kolay olunca Türkiye'deki girişimci, teknoloji geliştiren onu bir iş yaptım zannedip sonra o havuzda tıkanıp kalıyor. O yüzden geliştirdiğimiz teknolojinin cürmü de küçük oluyor. Ee, Küresel büyümeye geldiğiniz zaman Türkiye'yi bırakıp küresel büyümeye geçmenin gerektirdiği o efor da zor geliyor. O yüzden takıldığımız küçük bir havuz oluyor. Türkiye'nin problemi yeterince büyük, debelenmek için, KOBİ olmak için yeterince büyük ama küresel oyuncu olmak için küçük bir pazarız. Onun için böyle lokal havuzda yüzüp mutlu olabildiğimiz bir ortam olduğu için biraz sıkıntımız var. Biraz daha küçük bir ülke olsaydık o zaman birinci günden küresele gitmeniz lazım. Biraz daha büyük bir pazar olsaydık o zaman pazar içinde yeterince yenileri denemek isteyen e, tüketici kullanıcı, son kullanıcı olabilirdi. Tam böyle boy olarak maalesef sıkışabildiğimiz bir noktadayız. Girişimcinin teknoloji geliştireni yapması gereken, eğer yaptığınız şey spesifik olarak Türkiye'de sadece çalışacak bir şey değilse, mesela lokanta kuruyorsunuzdur, bir lokanta zinciridir. Tam o yerel bir iş. Hani bir noktada büyüyebilir ama yerel bir iş olduğunu biliyorsunuz. Ama bir teknoloji işi ise birinci günden küresel pazara zor olanı birinci günden yaparsanız hayat kolaylaşıyor. Yani böyle zor aslında daha kolay oluyor. O zoru girişimcinin yapması lazım. Ben ne değiştirdim dediniz ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandıktan sonra dediniz ki ben iklim teknolojilerine yönelmek istiyorum. Ne diyorsunuz? Ekibinizle çalıştınız ve aslında risk alarak bir yol haritası değişikliği yaptınız. Neden? Şimdi tabii bu yönetim kurulunun ortak bir aklı. Yani biz bunu bir süredir konuştuğumuz ve Türkiye için bir sonraki adımımız ne olması gerekli dediğimiz bir dönemden geçtik. İklim teknolojilerinden bahsedeceğim. E, Ama iklim teknolojilerine niye geldiğimizden de bahsedeyim. Vakfımız 1991 yılında kurulan 35. yılına gelmek üzere olan bir vakıf aslında çok genç bir vakıf. Yani biz kendimizi dünyadaki muadillerimizle kıyasladığımızda 100-200 yıllık vakıflar bizim örnek aldığımız organizasyonlar, devamlı olan yerler. TTGV 3 tane ana dönemi var. Birinci dönem bizim destek dönemimiz. Bir model geliştirdiğimiz dönem. Türkiye'deki Ar-Ge destek sisteminin kurucusu, öncüsü, deneyicisi olduğumuz dönem. İkinci dönemimiz yatırım dönemimiz. Türkiye'de girişim sermayesi olmadığı yıllarda 2001'den başlayarak Türkiye'deki çekirdek sermayesi, özel sermaye, risk sermayesi fonlarının hepsinde TTGV'nin çıpak kurumsal yatırımcı olduğu, bu sektörün kurulmasını tetiklediği bir dönem. Bu bizim bir yaklaşımımız. Yani ilk dönem destek dönemi, ikinci dönem yatırım dönemi. Üçüncü dönem Türkiye'de yeni denediğimiz bir dönem. Müşteri dönemi. Ben destek de vermiyorum, yatırım da yapmıyorum. Çünkü bunu yapan yerler var artık. Ben müşteriyim.
Ben ne istediğini bilen, talepkar, Türkiye'nin buna ihtiyacı var dediğim, bu bazen bir bilgi, bazen bir fikri mülkiyet, bazen bir ürün. Ben bunu senden istiyorum. Becerebiliyorsan gel. Ben tanımlıyorum vakıf olarak ve bunu aldığım zaman ben bunu yaygınlaştıracağım dediğiniz zaman birçok Türkiye'de teknoloji geliştirenin ve girişimin önündeki engel bu noktada ne destek, ne hibe, ne teknoloji bilgisi, ne yatırım, müşteri yok. Çünkü riski yüksek olan işlerde biraz önce bahsettik Türkiye'nin bu işte teknoloji kullanma olgunluk seviyesinde o ilk riski alacak müşteri yok. Onun için müşteri olduğunuz zaman bir anda sistemdeki bir sonraki tıkanıklığı çözmeye başlıyorsunuz. Türkiye'de bu yeni alanlardaki ilk müşteri olmak, üçüncü dönemimizdeki yaklaşımımız. Bunu olabileceğimiz, bunu yapabileceğimiz en kıymetli alan ne diye baktığımızda iklim teknolojileri diye bir alan önümüze çıktı. Şimdi iklim teknolojileri ne? İklim teknolojileri dediğimiz zaman bunun bir tehdit kısmı var. İşte Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği. Sınırda karbon vergisi diye bir olay var. %10'a yakın bir vergi ödenmesi gerekecek. Ve Türkiye'deki çoğu sektör için %10 bütün marjından daha fazla. Yani Türkiye'deki sanayinin yok olma tehdidi yaratabilecek bir engel. TTGV'nin kuruluşu aynen benzer bir tehdit nedeniyle gerçekleşmişti. Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Gümrük Birliği'ne girişinden karşılaşacağı bu kapalı pazardan açık pazara geçişteki tehdit nedeniyle. Onun bir tetikleyiciliği oldu. İkincisi de e, fosil yakıt 8 trilyon dolar senede paranın aktığı bir alan. İnşaat alanı benzer boyutta. Tarım daha küçük ama çok kritik alanlar. Mobilite zaten hepimizin hayatında her gün gördüğü bir alan. Bunlar Türkiye için çok büyük fırsat alanları. Çünkü bu büyük para akışlarının yatağa değişmeye başladığında bunun %1'inin ikisinin Türkiye'ye kayması bizim için yani geleceğimizi değiştirecek boyuttaki rakamlardan bahsediyoruz. Şimdi bir enerji depolama teknolojisi, alternatif protein teknolojisi, işte mobilite teknolojileri Türkiye için bütün dünyanın yeni keşfetmeye çalıştığı büyüme alanları, fırsat alanları. TTGV olarak odak alanımızı yönetim kurulu olarak, ekiplerimiz olarak buraya yönlendirmemizin sebebi de Türkiye'ye sağladığı fırsat oldu. Siz hep şöyle söylüyorsunuz. İklim krizi nedeniyle doğan iklim teknolojileri bir mecburiyettir gibi görünse de bu bir fırsat alanı. Ne güzel söylüyorsunuz. Bu fırsat alanını görebilmek herhalde çok önemli ama biz Türkiye'den sizce nerede takılıyoruz? Teknoloji geliştirmede mi? Finansta mı? Kamu mu daha atıl? Yoksa sanayi dönüşümünde mi bir problem yaşıyoruz? Siz nasıl görüyorsunuz? Ya şimdi her ülke kendi gerçekleriyle yaşamak zorunda. Türkiye'nin içinde olduğu coğrafya, e, jeopolitik durum, e, finansal imkanlarımız, risk kategorilerimiz, dışarıdan kredi bulma imkanlarımız gibi konular bizi biraz daha kısa vadeli durumu idare etmeye yoğunlaştırıyor. Bunun bir kısmı tamamen gerçekten içinde olduğumuz konjektürle ilgili. Hani bu İbrahim Tatlıses'in meşhur lafı var. Urfa'da Oxford var da biz mi gitmedik şeklinde. Yani hani her şey güllük gülistanlık da biz mi teknoloji geliştirmedik gibi bir durum gerçekten var. Onu kabul etmek lazım. Ama şu da var. e, Uzun vadeli düşünmenin de bir geliştirilmesi gereken bir kas olduğunu da hatırlamak lazım. Ee, Yani hani ben bugünü, bir haftayı, 3 ayı düşünmek yerine yani ben 1 yılı, 2 yılı, 5 yılı, 20 yılı düşünebilir miyim dediğiniz zaman birçok insan buna ya kim öyle kim kala 20 yıl sonra ne olacak? Ya 20 yıl geçiverdi. Yani bu TTGV'nin ikinci dönemi dediğimiz 20 yıl geçiverdi. 10 yıl hemen geçiveriyor. Biz bu meşhur laf var ya işte bir ağacı dikmek için en güzel zaman bugün, pardon 40 yıl önceydi. İkinci en güzel zaman bugün şeklinde. Yani onu beklemeyip de yaptığınız zaman ileriye yönelik çıpalarınızı attığınız zaman gerçekten güzel bir şeyler olabilmeye başlıyor. Şimdi
Türkiye'de veya dünyada aslında herkes rasyonel. Herkes aynı dataya bakıyor ama zaman ufukları farklı olduğu için farklı öncelikler çıkıyor. Eğer sizin zaman ufkunuz 3 ay sonraysa işte bu enerjiyle ilgili düşündüğünüz konular polietilen nereden gelecek? Doğalgaz olacak mı? Ben doğalgaz gübre üretebilecek miyim doğalgaz gelmediği için gibi konular düşünmeniz lazım. Bunu düşünmesi gereken insanlar var. Eğer ufkunuz 1 yılsa başka, ufkunuz 5 yılsa ben güneşin sınırsız bol elektrik ürettiği bir dünyada enerji depolamanın çözüldüğü, elektriğin sayaç koymaya gerek kalmadığı kadar ucuz olduğu bir dünyada ne yapabilirim ve düşünmeye başlarsanız 5 yıl sonra güzel bir noktada olma şansınız oluyor. Eğer onu düşünmezseniz o zaman başkası o noktada oluyor. Onun için bunu yapması gereken insanlar da var. Şimdi eğer girişimciyseniz optimizm bir metot. Karamsar olmak başkasının işi. Karamsar olması gereken de var. Çünkü o biraz böyle hani zor durumu düşünecek, onun çözümünü yapacak. Girişimci olarak sizin metodik olarak ben her şey iyi gittiği 5 yıl sonra bütün bu dertlerin çözüldüğü durumda neyi değiştireceğimi düşünmeniz gerekiyor. Ülkemizde o bir henüz gelişmemiş bir kas. Ben onu bahsettikçe biraz naif olarak görülebiliyorum. Ama sanki böyle etrafımda konuştukça benimle beraber naif olan insanları görmeye başlıyorum. Ya işte birbirimizi etkilemekle alakalı bir şey bu sanıyorum. Siz konuşuyorsunuz, bana etki ediyorsunuz. Ben konuşuyorum, açısını etki ediyorum. Böyle devam ediyor ama şimdi önümüzde kocaman bir meydan okuma daha var. Meydan okuma. Yapay zeka. Ha, tamam. Çünkü her yerde konuşuluyor. Siz Nisan sonuydu zannediyorum. Amerika'da bir yapay zeka zirvesine gittiniz. Ondan biraz bahsetmenizi isteyeceğim ama ana sorum şu. Yapay zeka sizce internet kadar çığır açacak bir paradigma mı yoksa biraz büyütülüyor mu yoksa biz mi yanlış algılıyoruz? Daha büyük. İnternetten daha büyük paradigma. Yani gerçekten önemli bir değişim. Yani şeye baktığınız zaman, insanlık tarihine baktığınız zaman e, manuel eforun, kasın mekanik metodlarla değiştiği değişik çevrimlerden geçmişiz ve bunun bir değişim hızı olmuş. İşte ilk başta sadece insan varken ondan sonra işte katıra çektiriyorsunuz, sonra buhar motoru oluyor, sonra elektrik motoru oluyor derken bunların hepsinin bir insanın yerine geçtiği ve daha iyi çalıştığı dönemlerden geçiyoruz. Şimdi böyle hani endüstriyel devrimin başında baktığınız zaman o günkü bir ekonomist de işte David Ricardo bu işte hani önemli ekonomistlerden bir tanesi. Adamın yazılarına baktığınızda e, hani diyor ki insanlar iş kalmayacak. Çünkü buhar motoru geliyor yani artık insan ne yapacak yani? İşte mekanik endüstriyel devrim oluyor. İşte tezgah varsa insan artık dokunmuyorsa dokuyor. Demek ki bütün bu insanlar işsiz kalacak. Şimdi o adamın yaşadığı dönemdeki mesleklerin çalışanların %96'sı artık yok. Öyle bir iş yok. Sonra geliyorsunuz 1940'lara, 1950'lere işte bilişim ve haberleşme devrimi başlıyor. O dönem birisine sorsanız ne olacak? Hatta olmuş. Amerika'da bir komite kurulmuş Beyaz Saray tarafından. Bütün herkes işsiz kalacak. Ne olacak bu insanlar? Ne yapmamız lazım? Komiteleri kurulmuş. Çok konuşulmuş. Şimdi bugün günümüzdeki olan işlerin %80'i 1950'de olmayan işler. Yokmuş. O gün öyle bir iş yokmuş. Hani söyleseniz birisine işte ileride e, hani influencer diyeceğim ama tabii o iş sayarsanız şimdi oraya daha geçmeyeyim ama yani hani ileride böyle bir Bence. grafik tasarımcı grafik tasarımcı olacak dediğinizde yani ve bu önemli bir iş olacak dediğinizde ve bunu birçok insan yapacak dediğinizde yani olur mu şeklinde insanın kafasında soru işareti olacak konular. Şimdi yapay zekada benzer bir dönüşümden geçiyoruz ve yani ilk defa olarak mekanik veya kas fiziksel eforun değil düşünmenin değiştiği, otomatize edildiği, bize düşünmenin makineler tarafından yardım aldığımız bir döneme giriyoruz. Büyük bir dönüşüm aslında başladı. Yani bu acaba başlayacak mı değil.
bayağı başladı. Eğer bugün bir tıbbi teşhiste yapay zeka kullanmıyorsanız bu bir mesleki hata. Yani bu hatta yani Amerika'da medical malpractice denmeye başladı buna. Yani eğer siz bir doktora teşhisine güveniyorsanız yapay zekaya doğrulatmadan medical malpractice. E, Bu olamaz deniyor artık. Çünkü yani sonuçlara baktığınızda yapay zekanın daha doğru olduğunu bile bile hala sırf insan diye siz insana teşhis koydurursanız bile bile hastayı yanlış yönlendirmiş oluyorsunuz. Onların düzelmesi lazım. Şimdi bir yandan böyle bir kabuller geliyor. Bir yandan da şunu görüyoruz. Yapay zekanın beklemediğiniz bir alanda çılgın iyi, tam ona böyle bitişik, demek ki bunu iyi yapıyorsun, bunu da yapıyor dediğiniz alanda da böyle rezil, yani çok kötü. Ee, Yapay zekanın o sınırları nerede olduğunu henüz kestiremiyoruz. Nerede güvenebileceğimizi, nerede güvenemeyeceğimizi bilemiyoruz. Bir de yapay zeka e, işte birkaç senedir kullandığımız bu chatbot dediğimiz, hani bir şey sordum cevap verdi modu bir başlangıçtı. Şimdi bu ben görev verdim, görevi bitir gel modu aşamasına geldik. E, Onlar biraz bizden işin sadece hamaliyesini veya bilgiyi alıp da getirmeyi değil, işi yapmayı, ondan sonra düşünme kısmını, anlama kısmından bahsetmiyorum, düşünme kısmını gerçekleştirmeye başlıyor. İnsanların hala anlama kısmını kendileri yapmaları lazım. Düşünme kısmını taşer edebiliriz. Yönlendirmeyi de sanıyorum. Ve gelen sonucun niye anlamlı olduğunu. Ben bunu yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Bana bu öneriliyor ama bunu yaparsam neticeleri ne olacak? Konusunu, anlama konusunu insanın hala sahiplenmesi lazım. Düşünme kısmını taşer edebilirim. Tamamen yapay zekaya verebilirim. Ama tabii buradaki problem şu oluyor. Düşünmeyi bıraktığımızda anlamayı kaybedecek miyiz? Şimdi e, rahmetli babam anlatırdı. Onlar mühendislik zamanı şu kayan cetveller vardı. Hesabı onlarla yaparlar. İlk hesap makinesi çıktığında hesap makinesi dediğimiz 4 işlem. Bir de işte sinüs, kosinüs. O çıktığında üniversitelerde hocalar mümkün değil, bunu kullanan mühendis olamaz filan şeklinde yasaklanıyor. Sonra kullanılıyor. Benim dönemimde işte başka bu Mathematica Maple diye teknolojiler vardı. İşte bununla entegre olan insan mühendis olamaz. Şimdi olduk yani. Ben olduğumuzu düşünüyorum ben. Ondan sonra şimdi yapay zekayı kullandığımız zaman acaba sadece düşünme kısmını değil, anlama kısmını da kaybedecek miyiz? Cevabı bilmiyoruz. Benim düşüncem kaybetmeyeceğimiz yönünde. Benim düşüncem insanların hala en kıymetli gördüğü işin konunun diğer insanlarla ilişkileri olacağı konusunda. Ee, Bir şeyin maliyeti düştü diye, örneğin diyelim ki film yapmanın maliyeti çok düşecek. Öyle gözüküyor. Ve tamamen yapay zeka ile yapılmış filmler olacak. Bir şeyin maliyeti düşünce bundan çok yapılabilir. Ve gerçekten belki on binlerce film olabilir. Ama insanlar bol olan bir şeyi istemiyor. Yani bir insanın bir şeyi arzulaması için biraz böyle az olması lazım. Biraz böyle başkası bunu alamayacak demem lazım. Hani malsa eğer. Onun için ben hala insanın yaptığının kıymetli olacağını düşünüyorum. Daha verimli olduğu, daha ucuz olduğu, hatta daha iyi olduğu için değil, insan yaptığı için. Siz de yazarsınız biliyorum. Acaba yapay zeka kitap yazabilir mi? Tamam mı? Yazamaz, yazar. Yani bugün yazamaz. Çünkü baktığınız zaman hep böyle aynı tek düze şeyi yapıyor. Çünkü kitap yazmak ne yazdığınız kadar neyi yazmayıp neyi okurun hayal gücüne bıraktığınız da önemli. Biraz yapay zeka dandun her şeyi yazıyor yani şu an. Bir nokta gelecek, güzel kitap yazabilmeye de başlayacak. Ama o noktada yapay zekanın günde binlerce yazdığı kitabı kim okumak isteyecek? Ama bir insanın yazdığı kitabı insanlar hala isteyebilir. Hatta şöyle bir durum olabilir. Şu anda işte bu el işi dediğimiz olay, el işi kitaplar olabilir. El işi kitap sadece benim için bir kitap yazılabilir. Yani yazar böyle herkese yaymak için değil, bir kişi için bir kitap yazıyor olabilir. Ve bunların kıymeti daha yüksek olabilir. Yani bizim şu anda hayal edemeyeceğimiz bazı e, meslekler, kazanç alanları ben çıkacağına inanıyorum. Ama yapay zekanın hayatı çok büyük oranda değiştireceğine de eminim. Hep bir şey söylüyorsunuz. Doğru mu ifade ediyorum? Siz bana demiştiniz ki ilk bu konuları konuştuğumuzda
Esra, bu iş bir akıl musluğu. Akıl musluğu. Bunu kullandırmak gerekiyor dediniz tam olarak. Hala aynı görüşte misiniz? Yanıtınızdan aynı görüşte olduğunuzu düşünüyorum ama işin içinde denetim mekanizması olmadan nasıl ilerleyecek? Çünkü çok klasik, herkes konuşuyor. İşte işler ne olacak? Yapay zeka herkesin işini elinden mi alacak? Ya da düşünmeyi bırakacaklar mı? Ki ne yazık ki birkaç televizyonda dahi ben buna şahit oldum. Bu yarışma programlarında bir yapay zekaya sorsam keşke diyen yarışmacılar. Eee, iş denetim kısmına geldiğinde nasıl ilerleyecek? Yani o olmadan ne kadar sürer bu işler? Şimdi açıkçası bu işin yaygınlaşabilmesinin anahtarı da o. Akıl musluğu konusuna katılıyorum. Yani bu hani elektrik var, prize takıp kullanıyoruz. Su var, musluğu açıp kullanıyoruz. Böyle sınırsız bir akıl varken bunu kullanmamak biraz akılsızlık olur. Yani yanlış olur. Çünkü böyle bir imkan varken gerçekten insanın hayatını kolaylaştırıcı, verimliliğini arttırıcı, yaptığı işten tatminini yükseltici, işin hamaliyesinden bir üst seviyeye geçebilip biraz daha böyle keyifli taraflarına yoğunlaşabileceğiniz bir platform geliyor. Bunu yapmak, kullanmak bence çok avantajlı. Ama şu doğru. Şimdi bir kişinin bir ChatGPT'ye bir şey yazıp cevap alması kişisel bir kullanım. Olan cevabı kullandım, kullanmadım bu başka. Bunun bir kendi kendine çalışan bir agent haline gelmesi işi faydasını çok daha arttırıyor ama aynı zamanda, eee, patlama alanını da genişletiyor. Yani bir kişinin ChatGPT'ye sorduğuyla bir tane yapay zekânın, işte, bir kredi kararı verdiği durumda o krediyi, işte, gözüne kaşına göre mi veriyor veya o kişinin, olmayan bir bilgisini uyduruyor, siciline mi giriyor gibi konular, hani, o zarar verebileceğiniz alan çok genişlemeye başlıyor. İnsanlar olarak biz bunu kabul edemeyiz. Yani, hani, böyle bir riski kabul edemeyiz. Bu işin yönetişimi, bu işin hızlı gitmesinin anahtarı. Eğer siz bir kurum içinde hangi alanlarda hangi agent'larım, ajan mı diyeceğiz Türkçe'de emin olamam, ondan da emin olamadım, çalışacak, bunlar ne yapıyor, şu anda ne üzerine karar veriyorlar, bir önce verdikleri karara göre şimdiki kararlarını hangi donelere bağlayarak vermişler. Ondan sonra işte bunların kararları zaman içinde değişimi ne olmuş, yeni modeller geldiğinde ne olmuş, çıktıların bir sonraki aşamalarında ne olmuş gibi konuları siz şu anda sahip olmadığımız ama böyle yani kurmamız gereken altyapılarla takip etmeye başladığınız noktada bu ajanları salabilirsiniz. Şu anda ajanları salmak tehlikeli olur, salmamak lazım. Ama bu kontrolü kurduğunuz zaman hani bu yönetişim, uyum konuları genellikle böyle insanları, mühendisleri, beni de böyle ay uyumla mı uğraşacağız şimdi? Compliance neymiş? Onu işte ecnebiler düşünsün, Türkiye'de yaramaz onlar gibi şeyler diyebiliriz deniyor da duyuyorum da. Ama açıkçası bunlar bu işin kullanılabilmesinin tetikleyicileri. Çünkü bunlar olmadan o ajanları salamazsınız. Onun için bunları kurabildiğimiz noktada çok daha rahat kullanacağız. Ben hala iletişimin çok önemli bir etkisi olacağını düşünüyorum. Yapay zeka olsa bile benim size geçirdiğim his, yapay zeka kullansam da diğer yapay zeka kullanan kişiden beni öne çıkartır diye düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, son iki sorumu birleştirerek soracağım. Teknoloji yönetişimi dediniz. Teknoloji yönetimi göz önünde bulundurarak bugün 35 yıllık bir vakfın başkanı geleceğe dair hamlesini nasıl anlatmak ister hamlelerinizi yönetim kurulu olarak? Bu birinci sorum. İkincisi de peki gençler? Yani gençlere o ilk sorunuzdan yola çıkarak ilk başta işe başlarken arkadaşınız 1000 kişiyi telefonla aramış, azmetmiş, inat etmiş, istikrarlı bir yola çıkmışsınız. Aynen. Peki gençler ne yapsınlar? Gençler ne yapsınlar? Önce vakıfla ilgili olan kısmı cevap vereyim. Şimdi kurumların ya çok böyle klişe laflar olacak ama kendilerini yenilemeleri lazım. Kurumların kendilerini yenilerken şunu sormaları lazım. Amacım ne, aracım ne? Bu konuları sık sık sormak lazım. Bir kere sormakla da olmuyor. Şimdi TTGV bildiğim için TTGV'yi paylaşabilirim. Her kurumun farklıdır. TTGV yola çıktığında 1991'deki hedefi
o sırada bu kadar net ifade edilmemiş ama yazan hem vakıf senedimizde hem de şu anda yorumladığımız hali diyor ki Türk sanayinin dünyada rekabetçi olması, rakipleriyle başa baş çarpışıp kazanması, bunu da teknoloji üreten Türkiye vizyonuyla yapması. Niye var olduğunuzu her seferinde yorumlayıp benim varlık sebebim bu. Peki bunu nasıl yapacağım sorusunu sormanız lazım. Yine TTGV örneği. TTGV diyor ki ben bekleyip görmek yerine tasarlayıp gösteren bir kurumum. Benim görevim bu. Benim görevim denemeleri yapmak. Denemeleri göstermek, başarılı olanı da başarısız olanı da anlatmak. Başarısız olanı niye başaramadığınızı, başarılı olanı lütfen buyurun siz de yapın şeklinde yönlendirmek. Bu deneme yapmak ve nasıl misyonu da o da 1991'den beri değişmemiş. Değişen ne yaptığımız. Şimdi bazen kurumlar ne yaptıklarını amaçları zannetmeye başlıyorlar. Ama onu yorumlamak gerekiyor. Bir kurumun hayatta kalması ve faydalı olmaya devam etmesi için o niye varım, nasıl yaklaşırımı her zaman hatırlaması, ne yapıyorumu sık sık değiştirmesi gerekiyor. Eee, Gençlere gelelim. Türkiye'den çıkan gençler ne yapmalı? Ya girişimcilere tavsiyem olacak ama girişimcilerden önce genel olarak Türkiye'deki herkese, sadece girişimcilere değil, her yaştan gence çok meraklı kalmaya devam etmek lazım. Hoşunuza giden şeyleri kurcalamak lazım. Yani hobi faaliyetlerini bırakmamak lazım. Hobi dediğim zaman bu kimisi için işte sadece diyelim ki bir kelebek toplamak. Kelebek toplamak bir hobi tabii ama sizin bilginizi genişleten bir hobi olmayabilir. Olabilir. İşte belki oradan ben işte bu işin biyoloji kısmına, doğal bilimler kısmına kayacağım. Olabilir. Eee, Bir şeyleri kurcalayıp yaptığınız zaman, peşinden koştuğunuz zaman bir konuda iyi olmaya başlıyorsunuz. İyi olduğunuz konu keyif vermeye başlıyor. Keyif aldığınız konu bir fayda sağlamaya başlıyor. Daha iyi oluyorsunuz ve oradan belki bir iş çıkıyor. Şimdi maalesef her ülkede tabii böyle var ama ülkemizde biraz daha yaygın gördüğüm böyle bir oturalım, devlet bize yol göstersin, yer sağlasın, bir işte ne yapacağımı o söylesin. Yani o pek öyle olmuyor. Biraz sizin kendinizin biraz eşelemeniz lazım, kurcalamanız lazım. Ne yapacağınızı bilmiyorsanız yapay zeka sorabilirsiniz. Güzel güzel muhabbetler olabiliyor orada. Ama eğer hedefiniz girişim kurmak, bir girişim şirketi kurmaksa benim genel olarak tavsiyem yapma. Yapma. Çok zor. Çok zor. Gerçekten çok zor. Yani şöyle dışarıdan bakıldığında biraz romantik geliyor ama çok zor. Ama keyifli değil mi sonuçları aynı zamanda? Şimdi keyifli ve o keyifli aşamaya gelmek için geçmeniz gereken aşamalar var. Şimdi geçenlerde bu internette bir teknoloji firmasının işte kurucularından, yöneticilerinden bir tanesi uzun çalışmakla, ütopyalarla ilgili bazı demeçleri oldu. Çok tepki aldı. Söylediklerime dikkat etmeye çalışacağım. Şimdi İnsanın bir akış hali var. Bazen bazı insanlar bu akış halini yaşamış olabiliyor. Bu odaklandığın, yaptığın işten gerçekten keyif aldığın, çok verimli olduğun böyle tatlı bir zaman olabiliyor. Bu genellikle işte bir yazarsa belki yazarken, bir mühendisse tam bir tasarımın böyle enteresan bir noktasında zor bir şeyi başarıyorsun. Başarmak elinin altında ve böyle bir konsantre, tatminli bir akış hali yaşıyorsunuz. Bazen organizasyonlarda bu hal bir kişi için değil, bir organizasyon için ortaya çıkabiliyor. Onu yakaladığınız zaman tadından yenmiyor. Şimdi benim küçük oğlum San Francisco'da bir şirkete girdi. Oradaki bu iş düzeni tam bu Türkiye'deki konuşulan gibi 9-9-6 diyorlar. 9-9-6 şu demek. Sabah 9'da başla, akşam 9'a kadar haftanın 6 günü. Oğlum diyor ki 9'da gitmek zorunda mıyız eve? Ben daha fazla kalamaz mıyım? Çünkü çok hoşlarına gidiyor. Orada bir grup olarak akış halindeler. Başka bir şey yapmak istemiyorlar. Çok tatlı bir an. Onu yakalamak güzel bir şey. Onu yakalamak, onu yaşamak çok güzel bir şey. O çok sık olmuyor. Çünkü
sizin hayatta haz aldığınız konu, ekibinizin orada birlikte olmaktan aldığı tatmin, pazardaki o boşluğun çekiciliği, bilginizin ona yetmesi, bunların bir araya gelmesi lazım. Bu böyle otomatik yöntemleri var. İşte bu ürün, pazar uyumu, onu yakalamak için metodlar var. İşte bu bir grup insan bir araya geldiğinde birbirlerini desteklemek, yani birbirlerini bıçaklamak değil, desteklemek için nasıl bir ortam kurmam, nasıl bir kültür olması lazım, bunun tanımları var. Bunu YouTube'larda herkes okuyup görebilir. Çok anlatmama gerek yok. Ama bunların gerçekten hepsinin bir araya gelmesi biraz da böyle şey oluyor. Yani bir kozmik kaza oluyor. Yani her zaman olmuyor. O ortamı yakalayabilirseniz gerçekten harika. Startup dediğiniz olay o da yok. Yani gerçekten Keşfe bağlı. ne isterseniz yapabilirsiniz. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Güzel bir şey gibi gelse de belki de en zor durum. Her insan ondan haz almaz. Bunu da yaparak keşfedecek ya da Deneyecek. yapamayarak Deneyecek. keşfedecek ve Ama bunu yani şirket kurup yatırımcının yükümlülüğünü, sorumluluğunu almadan önce hobi olarak denemek mümkün. Alın teriyle denemek mümkün. Ya bu bana göre veya bu bana göre değil denemek mümkün. o zaman Onun için hobi olarak başlayın. Bir bakalım başlayın, oluyor mu? deneyin. Bunun adını girişimcilik diye koymanıza gerek yok. Yani yapın. Kimseden izin almanıza gerek yok. Hele bugün artık yapay zekanın geldiği noktada her şirketin, her işin, her projenin ilk %10'u bedava. Bedava. Yani $20 verdiğiniz zaman eğer bu sizin için bir görselse görsel bedava. Eğer bir teknoloji ürünüyse ürün bedava. Tasarımsa tasarım bedava. İlk %10'u demek bedava. Onu faydalı bir hale getirmek pahalı. Ama denemek bedava. Bunu herkes yapsın. Herkes yapıyor. Herkes yapsın. Ama ondan sonraki kısım o konuda yani özenmeye gerek yok. Yapabilecekseniz zaten farkındasınızdır yapabileceğiniz. O zaman tam olarak yapmaya başlamadan önce hobinizin üstüne gidin, merakınızın üstüne gidin, deneyin bakalım oluyor mu olmuyor mu ondan sonra yolunuza devam edin diyorsun. Ben öyle diyorum ama bu arada ben de 55 yaşında bir insanım. Benim lafımı da çok dinlemeyin diyorum. Çünkü ben 24 yaşında kurduğumda 55 yaşındakilerden aldığımız tavsiyelerin çoğu yanlış çıktı. Onun için yani kendi keyif aldığınız alanlara gidin demekten başka bir tavsiyem yok. Çok keyifliydi. Çok teşekkür Aynı ediyorum şekilde. katkılarınız için. Beni davet Var ettiğiniz mı için teşekkür eklemek ederim. istediğiniz herhangi bir Yok, çok şey? keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim Ben fırsatı teşekkür verdiğiniz için. ediyorum. Çok sağ olun. İklim teknolojileri, teknoloji sohbetlerinde yine bir konukla birlikteydik. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Hoşça kalın.